Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Philips'ten. Daha önce olası saldırıları önlemek için Rus toprağı Kursk'a saldırdıklarını ifade eden Ukrayna lideri Zelenski, şimdi burada tampon bölge kurmak istediklerini ilan etti. Zelenski'nin açıklaması Ukrayna'nın bölgede kalıcı olma istediği iddialarını doğrulamış oldu. Bölgedeki 3 köprüden ikisini yıkan Ukrayna birlikleri Rus ikmal hatlarını da kesiyor. Ukrayna'nın Rus kenti Kursk'u işgalinde 13. gün geride kalırken Ukrayna güçleri Kursk bölgesine ulaşımın ana damarlarından stratejik öneme sahip bir köprüyü daha yok ettiklerini açıkladı. Ukrayna daha önce de Rusya'nın bölgeye ulaşımı için kritik önemli bir köprüyü yok ettiğini duyurmuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Kursk'ta bir tampon bölge kurmak istediklerini ifade etti. Ukrayna'nın doğusunda Pokrovsk şehrine doğru ilerleyen Rus ordusu ise Svyridonavka yerleşim birimini ele geçirdi. Rusya, Ukrayna'nın Kursk'a saldırması nedeniyle barış anlaşması tekliflerinin şu aşamada görüşülemeyeceğini dile getirdi. Ukrayna ordusu yayınladığı havadan görüntülerle ikinci bir köprüyü daha yıktıklarını belirtti. Bu haftanın başında Seym Nehri'ndeki bir köprüyü daha yok ettiklerini belirten Ukrayna, Rusya topraklarında 2 haftadır ilerliyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan Kursk'taki saldırıya ilişkin yapılan açıklamada Kursk istikameti bir köprü daha düştü. Ukrayna havacılığı çatışmaların seyrini önemli ölçüde etkileyen hassas hava saldırılarıyla düşmanı lojistik imkanlardan mahrum bırakmaya devam ediyor denildi. Reuters'a konuşan askeri analistlere göre bölgedeki 3 köprü Rusya tarafından askeri sevkiyat için kullanılıyor. Bunların ikisi ya tamamen yok edildi ya da ciddi bir şekilde hasar gördü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesine yaptığı saldırının amacının gelecekte Moskova'nın sınır üzerinden saldırı yapmasını önleyecek bir tampon bölge kurulması olduğunu söyledi. Ukrayna, Zelenski'nin açıklamasıyla Rusya topraklarına askerlerini soktuğu operasyonun amacını ilk kez açıkça duyurmuş oldu. Zelenski, daha önce 6 Ağustos'ta başlatılan harekatın amacının sınır bölgesi Sumi'nin topçu ateşinden korunması olabileceğini ima etmişti. Ukrayna'nın onlarca kasabayı ele geçirdiği sürpriz saldırı, Rusya'ya 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yapılan en büyük saldırı olarak kayıtlara geçti. Diğer yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk bölgesinde Svyridonavka yerleşim birimini ele geçirdiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki eylemlerine dair bilgi yer aldı. Donbas bölgesinde bazı noktaların ele geçirildiği ve vurulduğu belirtilen açıklamada, merkez askeri birlikleri aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Svyridonavka yerleşim birimini kurtardı ifadelerine yer verildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yardımcısı ve Kremlin dış politika danışmanı Yuri Ushakov, Ukrayna için barış tekliflerini iptal etmediklerini, ancak Kursk'taki durum nedeniyle bu aşamada müzakere yapmayacaklarını söyledi. Ushakov, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Rus gazetecilere Ukrayna meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin mümkün olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Ushakov, bu aşamada söz konusu macera göz önünde bulundurulduğunda müzakere etmeyeceğiz. Barış teklifimiz iptal değil, hali hazırda müzakere uygun değil dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, pazar günü gittiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir araya geldi. Görüşmenin ardından gerçekleştirilen ortak basın toplantısında Aliyev, Azerbaycan'a geldiği için Putin'e teşekkür etti. Aliyev, hiç şüphesiz bu ziyaret tarihi bir ziyarettir ve ülkelerimiz arasındaki dostluk ve müttefiklik ilişkilerinin güçlenmesine önemli katkı sağlayacaktır dedi. Ortak basın toplantısında söz alan Putin ise Aliyev'e teşekkür ederek, Azerbaycan'la Ermenistan arasında barış anlaşmasının imzalanması için bir şeyler yapabilirsek çok mutlu olacağız şeklinde konuştu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan yönetiminin Zengezur koridorunun içinden geçtiği Sünik bölgesinde ulaşım bağlantılarına ilişkin anlaşmayı sabote ettiğini belirterek, bu yaklaşımın amacının ne olduğunu anlamak zor dedi. Lavrov, Bakü'de gündemdeki konuları değerlendirdi. Lavrov, maalesef Ermeni yönetimi Ermenistan'ın Sünik bölgesi üzerinden ulaşım bağlantılarına ilişkin anlaşmayı sabote ediyor. Bu anlaşmada Paşinyan'ın imzası var. Bu yaklaşımın amacının ne olduğunu anlamak zor diye konuştu.